Teknoloji geliştikçe etki alanı artan ve her gün ismini daha fazla duymaya başladığımız yapay zeka birçok kişiyi korkutuyor. Gelecekte bir Matrix yaşamamızdan korkan kişiler yapay zekanın durdurulması gerektiğini ve bu alanı unutmamız gerektiğini belirtiyorlar. Bunun ne kadar mantıklı veya mantıksız olduğunu tartışmak yerine yapay zekanın gerçek gücünü öğrenmek hepimiz için daha iyi olacaktır. Peki gerçekten yapay zeka insanlığa hükmedebilecek kadar güçlenebilir mi? Videomuzda bu soruya cevap arayacağız. İlk olarak yapay zeka kavramının ne anlama geldiğini ve nasıl işlediğini tam olarak öğrenmemiz gerekiyor. Yapay zeka fikri, makineler düşünebilir mi sorusuyla filizlenmiş ve günümüze kadar gelmiş. Bu soruyu ortaya atan kişi de tahmin edebileceğiniz üzere Alan Turing'miş. Buradaki amaç bir makinenin insanlar gibi karar verebilir mi veya insan gibi düşünebilir mi sorusuna yanıt aramak. Ki bu fikir büyümüş ve günümüzdeki halini almayı başarmış. Bugün yapay zeka satranç gibi oyunlarda insanları yenebiliyor, temel ve daha basit sayılabilecek işleri hatasız bir şekilde yapabiliyor ve bizlerin hayatını kolaylaştırıyor. Fakat birçok kişi bunun sonunun kötü olacağını düşünüyor. Aslında yapay zekanın günümüzde yaptığı iş oldukça basit. Bir veya daha fazla yazılımcı tarafından bir şeyi öğrenmesi için kodlanıyorlar ve bu şeyi ince detaylarına kadar öğrenip uygulamaya geçiriyorlar. Bu işleme de makine öğrenmesi ismini veriyoruz. Siz bir yapay zekaya kırmızı bir halı gösterirseniz ve bunlardan daha çok üret derseniz, internet üzerindeki tüm kırmızı halıları inceler ve bunlardan yola çıkarak yeni halı türleri üretir. İşte günümüzde yapay zekanın işleyişi tam olarak budur. Bu kadar masum gözüken bir sistemin gelecekte insanlara hükmedeceği düşüncesi size saçma gelmiş olabilir. Fakat kontrolsüz bir şekilde gelişen yapay zeka, günümüzün bilgi merkezi olan internetteki her şeyi günler hatta saatler içerisinde öğrenebilir ve bunları kendi çıkarları doğrultusunda işleyebilir. Ancak kendi çıkarları olarak bahsettiğimiz gelişmişlik seviyesi henüz yapay zeka teknolojilerinde bulunmuyor. Yapay zeka halen kendi kararlarını verebilecek ve tek başına düşünebilecek bir yetkinliğe sahip değil. Böyle bir yetkinliğin oluşup oluşmayacağı hakkında bile pek bir fikrimiz yok. Günümüzde yapay zeka matematiksel olarak ifade edilebilen her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Fakat duygu durumlarının matematiksel bir karşılığı bulunmuyor. Bunun yanında insan içgüdüsü gibi özelliklere de sahip değiller. Ayrıca hepsinin arkasında mutlaka düzenleyici ve yönetici yazılımcılar bulunuyor. Bir yapay zeka uygulaması bugün fabrikada kendi başına bir araba üretebilirken aynı arabanın kaza ile karşı karşıya kalması durumunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirleyemiyor. Çünkü burada devreye insan duyguları ve içgüdüsü giriyor. Yapay zeka gelecekte daha çok gelişecek ve daha etkin bir rol oynayacak. Fakat bu onların bizi ele geçireceği anlamına gelmiyor. Öncelikle Matrix filminden yola çıkacak olursak, makinelerin bu seviyelere gelmesinin mümkün olmayacağını gönül rahatlığıyla belirtebiliriz. Çünkü simülasyon teorisinin arkasında her zaman bir üst akıl bulunur. Yani biz bir simülasyonda yaşıyorsak ve bu simülasyonu makineler yarattıysa bile bu makinelere yaratma emrini veren bizim gibi doğal bir varlık olmalıdır. Kuantum bilgisayarlarla birlikte kendini çok daha fazla geliştirecek olan yapay zeka, gelecekte günümüz mesleklerini tarihe karıştıracak. Karar verme aşamalarının daha kolay olması ve insan gibi düşünebilmesi yeteneğini de elde etmesi halinde bize hükmedebilir mi sorusunu sormaya başlayabiliriz. Bugün finans, muhasebe, fabrika işçiliği, tarım ve hizmet sektörlerinin içerisine girmiş olan ve birçok kişiyi mesleğinden etmiş olan yapay zeka, gelecekte çok daha fazla sektörde kendine yer bulabilecek. Bu bir hükmetme çabası mıdır bilmiyoruz ancak yok ettiği mesleklerin yanında yeni meslekler de doğuracağını biliyoruz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için makine zekası, uzman sistemler, bulanık mantık, genetik programlama ve genetik algoritmalar gibi birçok alt dalı da incelememiz gerekiyor. Yapay zekanın insanlık için oldukça faydalı bir teknoloji olduğunu biliyoruz ve bu teknolojinin dünyayı değiştireceği konusundan da oldukça eminiz. Fakat bu değişimin iyi veya kötü olacağı hakkında net bir yorum yapmak inanın çok zor. Umarız yapay zekanın tüm olumlu etkilerini alırken olumsuz etkilerden olabildiğince az etkileniriz. Yapay zekanın insanlar için müthiş bir fırsat olması dileğiyle.